let's study a remedy that is exactly symbolically shows the womb, the uterus. Womb, uterus. Aha. Bu remedi sembolik olarak rahmi sembolize ediyor. The name of the remedy is Aristolochia Clematitis. Ve bu remedinin ismi ekranda da görüyorsunuz. Aristolochia Clematitis. Interestingly, it is known as the common birth wort, which means the very interesting, they call it as the signature or symbolic thing that the leaf and the stem, the flower shows symbolically is like the womb, the uterus. Ve çok enteresan, baktığınız zaman yaprağına ve dala baktığınız zaman sembolik olarak bir doğum gibi görünüyor. That the Mother Earth already is signaling to the world, to the healers, that this could be a remedy that could be needed to help in allaying a baby. Ve tabiat ana sanki şifacılara, doktorlara bunu gösteriyor. Bakın bu bitki bir bebeğin dünyaya gelmesinde yardımcı olabilir size der gibi. And for many years, many years, the old kind of the herbalist, the old grandmothers, the Adivasi or the ancient people staying in kind of what is the right word? Nomadic. They were using this to women who are not able to have babies. Ve uzun yıllar boyunca birçok bitki bilimcisi, ilimcisi, büyükanneler ya da göçebe halklardaki bu kadim kişiler bebek sahibi olmakta zorlanan kadınlara bunu verirlermiş. A very important homeopath, his name is Edward Whitmont. You can see here. Çok önemli bir homeopat. Ekranda görüyorsunuz Edward Whitmont. He has written a lot about this remedy in the book called as Psyche and Substance. Psyche, psişe ve madde kitabında bu remediden çok bahsetmiş. Let's try to understand what is it about this remedy. Şimdi anlamaya çalışalım. Acaba bu remedi neden bahsediyor? Did you bring from this remedy? I don't remember. Hatırlamıyorum. Because as I have 30-40 remedies, so I don't exactly remember if I have brought all of them. 30-40 remedi getirdim. O yüzden tam olarak hangileri getirdiğimin listesini hatırlamıyorum. But I have got a lot of remedies. Ama çok remedi getirdim. Is the maximum that the customs can allow in India. Yani gümrüğün izin verdiği kadar remedi getirdim. Maksimum bu kadar remedi izin veriyorlardı. Ben de maksimum sayıda remedi getirdim. So you can bring next time if you didn't bring. God willing. İyi yani inşallah. So what I have done is it's a big materia medica. It has so many things that will be too much, but I have tried to summarize the whole materia medica in 7 or 8 lines. Şimdi büyük bir materia medica çok büyük bir şey tabii ki ama 7-8 satırda özetlemeye çalıştım bunu. So this remedy belongs to the family of Magnolid, which is the same family like Nux moscata. Ve bu remedi Magnolid ailesine ait olan bir remedi like Nux moscata. Nux moscata. Doğru mu söylüyorum? Or camphora. Or camphora. Or camphora. Yes. Tamam. So it belongs in the same family. Aynı aileye ait. So the people who need this remedy, this family remedies, they are often very confused. Bu remedi ailesine ihtiyaç duyulan kişiler genellikle çok karmaşıktır. They are very naive. Onlar çok naiftir. In fact, they are much more emotional and more naive than pulsatilla. Hatta pulsatila'dan daha çok duygusal ve çok daha naiftir. In the entire materia medica, if there was one remedy, which is the biggest remedy for ailments from taking too much of estrogen, progesterone and OC pills, it is this remedy. Materia medica'da tek bir remedi var dersek bu östrojen, progesteron alımıyla ilgili olarak bu remedidir diyebiliriz. And they say it is a mixture of pulsatilla and sepia. Ve şöyle söyleniyor, bu pulsatilla ve sepia'nın arasındadır. Pulsatilla like emotionality and sepia like indifference. Pulsatilla duygusallık olarak, sepia ise kayıtsızlık olarak.
Like pulsatilla, they are very sensitive, like you saw, very emotional, slightest thing and they are crying. Hı hı. Pulsatilla neden? Çünkü çok hassas olması, aşırı duygusal olması, minik bir şey olsa hemen ağlamaya başlaması. Like sepia, they want to be left alone sometimes, Hı and hı. they have a lot of menstrual perimenopausal symptoms, like the uterus feels like coming down and things like that. Hı hı. Sepya gibi çünkü tek başına kalmak istiyor, yalnız kalmak istiyor ve mens öncesinde sanki menopoz öncesi semptomlar gibi semptomlar veriyor. Uterus aşağıya iniyor One of the commonest dreams that these patients get is dreams of being obstructed. ve bu hastanın gördüğü rüyaların en yaygın rüyası obstructed like being Obstructed, yes. squeezed, Yes, Hı hı. yes. Sıkıştırılmış olma hissi. And now I'm going to show you directly from the literature how it looks like. Şimdi direkt literatürden göstereceğim bunu size nasıl göründüğünü. This is the way I study remedies. I'm going to show you step by step how to study a remedy. Ben remedileri böyle çalışıyorum ve size adım adım göstermek istiyorum. Ben bir remediyle nasıl çalışıyorum? One of the books that I often use is Murphy Materia Medica. Benim kullandığım kitaplardan birisi Murphy'nin Materia Medica'sı. And you can see this remedy, Aristolochia Clematitis, called as common birth wart. Ve bu remediyi görebiliyorsunuz şu anda. Yani show me the remedy. Yes. Aristolochia Clematitis ve altında da görüyorsunuz yaygın kullanılan doğum otu. Very interestingly, look at this what's written. Aristo means better and Lochia means giving birth. Ve şuraya bakarsanız eğer Aristos demek daha iyi demektir. Lochia ise doğum yapmak demektir. For hundreds of years in South America and in other countries, you can see here, it was used in popular medicine to induce birth or stimulate menses. Hı hı. Ve Güney Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde yüzyıllar boyunca bu doğumu başlatmak için ve mensi uyarmak için kullanılmış. The proving was done by a very important homeopathic gentleman known as Masger. Ve bunun kanıtlanması da, ispatı da Mezger isminde çok ünlü bir homeopat doktor tarafından olmuş. It's written, the proving showed that it produced excess of estrogen hormone. So you can see this remedy goes very deep in hormones. It's the most strongest hormonal plant remedy we have. Bizim sahip olduğumuz en çok hormonal bitki remedisidir ve çok büyük oranda östrojen hormonu oluşturuyor. Yes, yes. Let's read about it a little more. I'm just trying to show you from different materia medicas. Farklı materia medikalardan göstermek istiyorum size. Biraz daha okuyalım. I'm going to show you another very important book which I use also very often. It's called as Vermeulen. Başka bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. Çok yoğunlukla kullandığım bir kitap. Although this is more like a reference book. Vermeulen'in kitabı. Bu da bir referans kitabı gibidir benim için. I'm hoping that step by step I will introduce you to all different books and how to use it. Umuyorum bütün bu kitapları size adım adım tanıtırım ve nasıl kullanacağınız hakkında bilgi veririm. I'm going to show you the exact symptom. Tam semptomu göstereceğim size. You can see very nicely, I'm going to make you read this. Never well since hormonal treatment or pills. Exact. Hı hı. Diyor ki hiçbir zaman ya hormonal tedavi olmasından dolayı hiçbir zaman iyi değildir. Tam olarak aslında bunu söylemek istiyor. So what does it say? I'm going to read it. Mesger writes, one may often replace the hormonal treatment of women with Aristolochia, where there is disability from hormone treatment, where women in the height of sexual activity. Şöyle açıklıyor Mezger. Bir kişi Aristolochia ile bir kadın çok fazla hormonal tedavi almışsa ve hormonal tedaviden herhangi bir sonuç ulaşılamamışsa bunu ikame etmek için kullanılabilir ve aynı zamanda eğer bu kadın çok cinsel aktivitesinde çok yüksek düzeylerdeyse yes. And it is said that they often have a very high libido before, during, after the menses. Mens öncesinde
ve esnasında çok yüksek libidosu olduğundan bahsetmişti hastam. I'm going to read a little bit more for you. Sizin için biraz daha okuyacağım. One of the things that I want to show to you was the amount of weeping which is there in this remedy. Ve size söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de bu remedinin içerisinde çok fazla weeping is like grief. Yes, Grief. crying. You can Crying. say crying. Çok fazla ağlamak var. Weeping ameliorate. Ameliorate. We, Feels better it's after. better. Evet, yani bu ağlama halini rahatlatıyor. Weeping easily. Daha kolay bir şekilde ağlama. Weeping causeless. Ve sebepsiz ağlama. Weeping before and during menses. Mens öncesinde ve mens esnasında ağlamak. Weeping with anger. Öfkeyle ağlamak. This will almost remind you like pulsatile, isn't it? Bunların hepsi size pulsatileyi hatırlatıyor, öyle değil mi? Trifles aggravates, which means smallest thing can aggravate. Yani ufacık şey bile onu artırıyor. You can see here. Very, very, very sensitive. Çok 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 fazlasıyla hassas. Oversensitive. Fazla hassas. Lot of symptoms of sadness Çok with weeping. çok fazla üzüntü semptomu da var bu ağlamayla beraber. Just trying to show you how to even study the symptoms. Sizden sadece şunu göstermeye çalışıyorum. Daha nasıl çalışabilirsiniz bu semptomları? They also have a lot of problem with the memory. Ve hafıza ile ilgili çok problemi var. Mistakes in talking, mistakes in spelling. Konuşurken hatalar yapmak, bir kelimeyi söylerken hatalar yapmak. They can be much more loquacious than pulsatile. Have a look at this. Loquacity, alternating, loquacity during menses. Lokasite de burada pulsatila'dan daha fazla. Mens esnasında during menses And alternating with irritability. ve irite olmakla beraber değişiyor bu durum. So it's a huge remedy. You can see so many provings. O yüzden bu çok büyük bir remedi. Birçok burada kanıtını görüyorsunuz. One of the symptoms is too much of grief inside. Bu semptomlardan birisi de içeride çok fazla yas olması. You can see undemonstrative grief. İfade edilmemiş yas. Another very important symptom is lot of feeling of forsaken and isolation. Ve diğer bir his de çok fazla izole olmak hissi. Just to show you some dreams. Birkaç rüya göstereceğim size. Very interesting. Have a look at this dream. Dreams of delivery or childbirth. Bakın şu rüyaya. Doğum yapma, çocuk doğurma rüyaları. You remember that I told you that this patient was getting constantly the image of the baby. Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki bu hasta sürekli çocuk doğurduğunu görüyor rüyasında. Very interesting. Huh? Çok ilginç, öyle değil mi? There is another rubric. Dreams of suppressing emotion. Can you imagine how deep emotional this remedy is? Ve bakın bir rüya daha. Duyguların bastırılması ile ilgili görülen rüyalar. Bakın bu remedi ne kadar derin bir remedi. Dreams of babies. Bebek rüyaları. Dreams of breastfeeding. Ve emzirme rüyaları. Can you imagine how very interesting the patterns are in these cases? Bu vakada bu paternlerin ne kadar ilginç olduğunu görüyor musunuz? So it's a kind of a very, very, very deep remedy in today's times. O yüzden bugün günümüz için çok derin bir remedi. And there's a lot of experience of confusion in this remedy. You can see Ve here. aynı zamanda bu remedide çok fazla karmaşa olduğunu da görebiliyorsunuz. told Karışıklık, you. karmaşa. Has a lot of confusion and indecisiveness. Çok fazla karmaşa ve kararsızlık var. So it's a very important remedy in today's times. Bugünümüzde oldukça önemli bir remedi. It's a remedy I use a lot. Benim çok kullandığım bir remedi. And I cannot imagine not using this remedy. Bu remediyi kullanamıyor olmamı hayal bile edemiyorum. Many of these cases, of course, require series of remedies, which means that may require another nosode or sarcode at different points. But very often, this is a very important remedy. Ya tabii ki farklı noktalarda işte başka bir nazot ya da sarkot kullanıyorum ama çoğunlukla bu remedi gerçekten çok işe yarıyor. This remedy belongs to a family. I'm just showing a picture here called as Magnolidae. Bu remedinin ait olduğu aile Magnolia ailesi. And the main experience of patients requiring this remedy is a feeling of confusion. It's like going from Colombia to Brazil and just suddenly, my God, this is too confusing for me. Where am I? What is the food here?
Where is my mother? What is this? This is the feeling. Yani bu hastaların, bu remedin hastalarının çoğunda bir karmaşa vardır. Mesela bu Kolombiyalı kadında olduğu gibi. Kolombiya'dan Brezilya'ya taşınmak. Aa, benim yerim neresi? Annem nerede? Ben neredeyim? Gibi bir karmaşa yaşamak. It's so strange here. My God, what is this? What is this? This is the feeling of this remedy. Burası çok garip bir yer. Ne bu böyle? Benim için çok acayip gibi. Bu remedinin olayı. Are you able to experience the deep core of this remedy? I want you to feel it yourself. So you will feel it in the patient. Bu remedinin bu derindeki bu özünü anlayabiliyor musunuz? Ben önce sizin anlamanızı istiyorum ki sonra danışanlarınız geldiğinde karşınıza onları da anlayabilirsiniz. You can just say a yes, so I know that we are in the right direction. Eğer derseniz bana ben de doğru yönde ilerlediğimizi bilebilirim. Yes. Evet mi? Even online you can say yes, so I know that Online'dakiler you're de getting evet, idea, huh? evet diyebiliyor mu bana? Onlar da evet derse ben de o zaman sizin de anladığınızı anlayabilirim. Okay, all of them are there. Tamam, hepsi orada. So let me see if I have some rubrics that I took also. But I already gave you a picture on which I prescribed. Ama size büyük bir genel resim verdim diye düşünüyorum ama aldığım birkaç not daha var. Onları da paylaşacağım.